Şu anda İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye kentindeyiz. Netanyahu'nun konutu da, şahsi konutu da burada bulunuyor. Eğer ki Hizbullah'ın kapsamlı bir karşılık vermesi durumunda, bu akşamki hava saldırısına karşılık vermesi durumunda saldırı düzenlenmesi beklenen bölgelerden birisi de bu. Peki İsrail cephesinde neler yaşandı? Hemen kısaca aktaralım. Akşam saatlerinde Beyrut'ta patlama seslerinin gelmesinin ardından gözler Tel Aviv'e çevrildi. İsrail ordu sözcülüğü bir açıklama yaparak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın liderlik kadrosundan ve bu cumartesi Mecdel Şems'e düzenlenen füze saldırısından sorumlu tuttuğu liderlik kadrosundan birinin hedef alındığı açıklandı. Ancak İsrail ordusu bu saldırıyla kimi hedef aldığını doğrudan işaret etmedi. Burada bazı o kısa aralıkta bazı spekülasyonlar yapıldı. Ardından Fadi Şükür ismi öne çıktı. İsrailli Savunma Bakanı'ndan çok kısa süre geçince bir açıklama daha geldi. Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı açıklamasını yaptı. Şu anda İsrail'de ordunun vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı. Ancak bunun ilerleyen saatlerde değişebileceği yönünde beklentiler var. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre Lübnan'dan kapsamlı bir karşılık gelebileceği yönünde beklenti ve hazır var. İsrail savaş uçaklarının da Lübnan'a yönelik eğer ki bu füze saldırısıyla karşılık gelirse İsrail savaş uçaklarının da Lübnan'a doğru havalanmak üzere hazır ve teçhizatlı beklediği yönünde bilgiler var. Şunu açıklayalım. İsrail'in Lübnan'a vereceği karşılığın geçen pazar günü düzenlenen güvenlik kabinesinde Netanyahu'nun Washington ziyaretinden döndükten sonra katıldığı güvenlik kabinesinde alındığı belirtildi. İsrailli yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyrut... Buyur. Evet Enes, aslında şimdi sen tam olarak nerede olduğunu da söyledin. Netanyahu'nun evinin hemen yakınındasın değil mi, anladığım kadarıyla? Bulunduğu şehirdeyim. Şehirdeyim. Peki orada bir hareketlilik söz konusu mu? İnsanlar nasıl bir yaklaşım içindeler? Lübnan'dan arkadaşlarımız aktardı. Lübnan böyle olası saldırılara aslında bir nebze alışık. Dolayısıyla bir saldırı olursa diye bir gerginlik yok. Fakat İsrail'de şimdi bir savunma sistemi açısından da güçlü. Bekliyorlar mı? Nasıl? Kamuoyu nasıl? Senin gözlemlerin neler? Biz akşam saatlerinde... Bu arada ölü sayısı 4'e çıktı. Filistinli bir esire cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı... Evet, dinliyoruz. Cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı askeri mahkemenin önündeydik. Son dakika bilgisi, burada aşırı sağcı gruplar gösteri yapıyorlardı. İsrail Askeri Savcılığı'nın bu 9 askeri gözaltına almasıyla ilgili Beyrut'taki patlama seslerinin son dakikası buraya ulaştı. Tabii bu patlama haberinin gelmesinin ardından insanların hemen telefonlarına yöneldiği, son dakikalarını takip ettiğini açıkça görebildik. Ancak tabii bu noktadan biz de Hizbullah'ın saldırılarında olası bir hedef olarak görünen Hayfa şehrine doğru hareket ettik. Hayfa şehrine giderken de yol üstündeki bu noktada kaldık. Yolda trafikte normal hayat akışını gözlemleyebiliyorsunuz. Az önce bulunduğum mahkeme, askeri mahkemenin çevresinde gösteri yapan aşırı sağcı grupların toplandığı tablo devam ediyordu. Yine aynı şekilde bu aşırı sağcı gruplara karşı çıkan hükümet karşıtı gruplar da bölgede toplanmış ve gösteri yapıyorlardı. Şu ana kadar İsrail ordusundan vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla İsrail sokağında herhangi bir panik havası hakim değil. Peki. Ancak ilerleyen saatlerde saldırı sirenlerinin çalmasıyla Hizbullah'tan gelecek herhangi bir karşılıkla bu tablo hızla değişebilir. Peki konuklarımızdan
Enes'e soru yöneltmek Bir soru sorayım isteyen. ben. Evet, lütfen buyurun. Göksu. Enes, iyi akşamlar. İsrail ordusunda yani kırmızı alarm veya işte böyle yüksek seviyede bir alarm, ikaz ihtarı veya hazırlığı duydun mu? İsrail ordusu zaten kuzeyde teyakkuz halindeydi. Uzunca bir süredir bu cumartesi akşamı gerçekleşen saldırının ardından teyakkuz halindeydi. Ancak bu saldırı gerçekleştikten hemen sonra İsrail ordusundaki teyakkuz seviyesinin çok yükseltildiği bildirildi. Özellikle hava savunma sistemlerinde hava savunma sistemleri, radar birlikleri ve kuzeydeki askeri hava üslerinde alarm durumu yükseltildi. Aynı şekilde de kuzeydeki Golan Tepeleri bölgesinde bulunan İsraillilere İsrail ordusunun uyarılarına kulak kesilmeleri ve güvenli bölgelere yakın bulunmalarını talep ettiği, bölgedeki yerel yöneticilerin bu uyarıyı kendilerine ilettiği aktarıldı. Enes, bir soru daha sorayım. Şimdi biz dahil bana göre dünya kamuoyunda genel algı şu. Hizbullah'ın yapmadığı bir saldırıyı İsrail bahane ederek, kendi bu tuzağı kurarak bu saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail halkında böyle bir kanı var mı veya bir kanaat var mı? Artı İsrail medyası son olay artı bu son yaşanana nasıl yaklaşıyor? İsrail kamuoyunda İsrail ordusunun açıklamalarının geçerliliği hiçbir şekilde sorgulanmıyor. Mecder Şems'e düşen roketin Hizbullah tarafından ateşlendiğine ilişkin kanaat epey yerleşmiş vaziyette. İsrail ordusu bu Mecder Şems'teki buldukları füze kalıntılarının, şarapnel parçalarının görüntülerini de yayınladı. Bu şarapnel parçalarını Hizbullah'ın envanterindeki İran yapımı Felak tipindeki füzeyle örtüştüğüne ilişkin görüntüleri yayınladı. Dolayısıyla herhangi bir İsrail yönünde, İsrail kamuoyunda bunun Hizbullah tarafından düzenlenen bir saldırı olduğuna ilişkin herhangi bir şüphe bulunmuyor. Beyrut'a düzenlenen saldırı ise bununla ilgili kamuoyunun kanaatini ölçmek henüz mümkün değil. Ancak İsrail toplumundaki kutuplaşma derinleşmiş vaziyette. Hükümetin yanlıları ve hükümet karşıtları birçok konuda, özellikle ulusal güvenliğe de varan konularda hala daha karşı karşıya gelebiliyor. Bu savaşın bu kadar uzaması, Gazze'ye saldırıların uzaması, dolayısıyla kuzeyde diplomatik bir anlaşmanın, Hizbullah'ın Lübnan sınırından daha yukarı bölgelere çekileceği diplomatik bir anlaşmanın önünü Netanyahu'nun kapattığına ilişkin de bir kanaat var. Ancak İsrail'de ulusal güvenlik meseleleri, özellikle ordunun devreye girdiği savaş halinde ise genel olarak bir bayrağın etrafında toplanma ve liderin etrafında toplanma, siyasi hesapların geriye bırakılması durumu da hakim. İsrail toplumunun temel zamkı bir arada tutan şeyi de güvenlik endişesi, güvenlik tehdidi olduğunu söyleyebiliriz. Buna 7 Ekim'den sonra da açıkça bir kez daha tanık olduk. Aradan geçen 10 ayda 7 Ekim'in etkileri giderek azaldı. Yeniden bir ayrışma ortaya çıktı. Ancak Hizbullah'tan gelecek bir karşılığın İsrail'in kuzeyindeki büyük yerleşim yerleri, başta Hayfa gibi, Kayseriya gibi, Netanya gibi kentleri hedef alması durumunda İsrail toplumunda da yeniden savaşa yönelik bir dayanışma hali yeniden ortaya çıkabilir. Ne olacak Coşkun Hocam? Şimdi buyurun Sayın Dükel, buyurun hocam müsaadenizi. Bir şey soracağım. Gerçi bir parça ifade etti ama ben çok anlayamadım. Ya Buyurun. öncelikle kolay gelsin. Hakikaten şartlarınız çok zor, kıymetli meslektaşım. Şimdi bir şey merak ediyorum. Gerçi üzerinde bir parça durdun ama yani biraz daha açmakta fayda var. Ek bilgiler belki vardır. Kara birlikleri konusunda bir kaydırma gözlemleyebiliyor musun? İşte tank olur, zırhlı personel taşıyıcısı olabilir, top olabilir. Yani sınıra doğru bir kayma, bir kaydırma, bir yığınak var mı?
İsrail 7 Ekim'de Gazze şeridinden saldırılar ve Gazze şeridine yönelik saldırılarının başlamasının hemen ardından 8 Ekim'de de kuzeyde Lübnan sınırında Hizbullah'la çatışmalar başladı. İsrail bu tarihten itibaren kuzey cephesine en az güney cephesine yönlendirdiği kadar askeri tank, personel, top, obüs, zırhlı personel taşıyıcılarını aynı şekilde kuzeyde de tahkim etti. İki bölge arasında, kuzey ile güney arasında tankların ve diğer ağır topların, obüslerin, zırhlı personel taşıyıcıların tırlarla taşındığı manzara 7 Ekim'den itibaren aralıksız olarak devam ediyor. Burada bir değişiklik yok. İsrail ordusu kuzeyde, dağlık bölgelerde, burada tepelerde bulunan, özellikle tepelerde bulunan askeri üslerde konuşlanmış vaziyette bekliyor. Ama bu cumartesi günkü saldırının ardından olağanüstü bir hareketlilik yansımadı. Bu herhangi bir şekilde İsrail basınına veya İsrail sosyal medyasında da gözlemlenmedi. Ama şunun altını çizelim. İsrail ordusu zaten kuzeydeki askeri varlığını gerek personel gerekse diğer az önce bahsettiğim gibi teçhizat anlamında 8 Ekim'den bugüne hazır bulunduruyor ve kuzey cephesini de her an açılacak bir cephe hattı olarak değerlendiriyor. Sürekli İsrail komutanların vurgu yaptığı bir durum vardı. Biz kuzey cephesinde de savunma hattındayız ama her an saldırı durumuna geçecek şekilde de hazır bekliyoruz diye vurguluyorlardı.